Geldiniz mi? Ben de sizi beklerken uyuyakalmışım. Hoş geldiniz. Wow! Hayatım boyunca insanlığın birçok salgınla mücadelesine şahit oldum. İnsanlar eski çağlardan beri virüslerle hep karşılaştılar. Günümüze kadar farklı virüslerin neden olduğu salgınlar insanların hasta olmasına sebep oldular. İnsanlar salgınlara çeşitli çareler buldu ve salgınlar sona erdi. Virüsler canlılardaki hücrelere bulaşarak onları hasta ederler. Çok fazla sayıda insana birden yayılıp hasta ederlerse buna salgın deriz. 2019'un Aralık ayında dünyaya yayılan koronavirüs de Covid-19 salgınına neden oldu. İnsanların işlerini, günlük hayatlarını durma noktasına getirdi. Ve Dünya Sağlık Örgütü salgını ilan etti. Bu durum insanları endişelendirdi. Çünkü insanlar ilk defa bu kadar hızlı ilerleyen bir salgın gördüler ve aşısı henüz bulunmadığı için çaresiz hissettiler. Siz çocuklar da etkilendiniz çünkü okullar kapandı. Dışarıda oyun oynamak isterken evde durmak zorunda kaldınız. Bir de her gün beni korkutan haberlerle karşılaşıyorum. Doğru. Bu yüzden güvendiğimiz yerlerden bilgi almak çok önemli. Doğru bilgi için Dünya Sağlık Örgütü ya da Sağlık Bakanlığı'nı takip ediyorum. Beni korkutan haber olunca da hemen sana soruyorum anne. Şunu bilmen yeterli. Salgınla mücadele için bütün dünya ortak hareket ediyor. Bilim insanları çözüm için deneyler yapıyorlar. Doktorlar bizi iyileştirmek için çalışıyor. Koronavirüs bildiğimiz kadarıyla çok hızlı yayılıyor. Yaşı 65'in üstünde olan insanlar virüse karşı daha savunmasızlar. Koronavirüs sizi pek hasta etmese de sizin üzerinizden başka insanlara yayılabilir. Salgın döneminde sizler, yani çocuklar bulaşıcılığı azaltmak için evde kalıp çok büyük sorumluluk aldınız. Virüsün hızla yayılmasını engellediniz. Çok teşekkürler. Herkesin içinde virüsleri bedenden kovmak için mücadele eden bir grup hücre bulunur. Bu hücreleri oluşturan sisteme bağışıklık sistemi deriz. Virüs vücudumuza girdiğinde bağışıklık sistemimiz harekete geçer. Sizi hasta edecek virüsten korur. Ama bazen bazı insanların bağışıklık sistemleri daha zayıf olabilir. Bunu dışarıdan bakarak anlayamayız. Onları da korumak için maske kullanımı, el yıkama ve fiziksel mesafe kurallarına uymalıyız. Çünkü eğer hastaysak her öksürüp hapşırdığımızda ağzımızdan minicik tükürük taneleri içinde koronavirüs de uçar. Sosyal mesafe yerine fiziksel mesafe demene sevindim. Bulaşıcılığı azaltmak için ne kadar istesek de etrafımızdaki kişilere sarılmamalı ve çok yakınlaşmamalıyız. Anne, bence normalde de biz istemiyorsak kimse bize sarılmamalı. Haklısın. Bir de insanlardan uzak durmamız, onlara telefon edemeyeceğimiz, mektup ya da mesaj atamayacağımız anlamına gelmiyor. Evde kendi kendime de oyunlar yaratabilirim. Pencereden dışarıyı izleyebilir, evimin yakınlarındaki bir ağacı ya da parkı ziyaret edebilirim. Dışarıda taş toplayıp onlardan kale yapabilirim. Fakat yine de kendini endişeli, mutsuz, hatta öfke dolu hissedebilirsin. Belki böyle anlarda derin nefes alıp verip hislerinin bedeninin neresinde olduğunu dinleyebilirsin. Karnında mı, göğsünde mi, yoksa ayağında mı? Ben bu filmi yapan ekipteki animasyonculardan biriyim. Ve ben de bazen kendimi kötü hissediyorum. Ama ne zaman endişeli ya da öfkeli ya da korkmuş hissetsem yürüyüş yaparım, bir kitap okurum, güzel bir film izlerim. Bundan sonra nasıl olacak? Seni neler bekliyor? Bunlar gibi cevabını bilmediğimiz sorular seni endişeli ya da sıkılmış hissettirebilir. Kafan karıştığında etrafına bak. Birçok macera göreceksin. Etrafın hayatla dolu. Ayrıca gün batımında beni izlemek her zaman güzel bir fikir.